Bu videoda kontrol yapılarından while ve while döngüsüne bakacağız. Bu sefer sunumla değil direkt Visual Studio'yu açarak başlıyor olacağım. O yüzden sunumu kapatıyorum. Visual Studio'mu açıyorum. Sizler isterseniz yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Ben kurs içerikten devam ediyor olacağım. Buradan koşullu ifadelerden add new project diyerek şemaya da console.net framework seçerek ismine de while döngüsü diyerek projemi oluşturuyorum. Hemen sağ tıklayıp başlangıç projesi olarak bunu seçelim ve while döngümüzü anlatmaya başlayalım. While döngüsü parantezin içerisindeki koşul true olduğu sürece while döngüsünün süslü parantezin arasındaki kodlar tekrarlanıyor olacak. Yani buradaki süslü parantezimizin arasındaki tüm kodlar buradaki normal parantez true döndürdüğü sürece çalışıyor olacaktır. Biz bu süslü parantezin arasına console.writeLine deyip merhaba dünya yazdığımız zaman buradaki parantez false olana kadar bu döngü çalışmaya devam edecektir. Şu an biz buraya direkt true yazdığımız için kodumuz sonsuz döngüye girecek ve bu yüzden program hiçbir zaman kapanmayacaktır. Hatta buraya console.readkey bile yazmamıza gerek yok. Çünkü döngü sonsuza kadar devam edeceğinden program hiçbir zaman kapanmayacak. Zaten burada da altının yeşil çizdiğini görebilirsiniz ve biraz da yazısı soluk olduğunu göreceksiniz. Biz bunu yazmasak da program hiçbir zaman kapanmayacak. Ve böyle sonsuza kadar merhaba dünya yazmaya devam edecek. Artık program çökene kadar ya da kapanana kadar merhaba dünya yazısı yazacaktır. O yüzden yazdığımız döngüler sonsuz olmaması daha iyi olacaktır. Ya da eğer sonsuz bir döngü kullanımı yapacaksanız da break veya continue gibi döngüden çıkma kullanımlarını yapmanız gerekecektir. Aksi takdirde bu döngü sonsuz olacaktır ve program hiçbir zaman kapanmayacaktır. Buraya bir koşul yazalım. Koşul yazmak için buraya int tipinde bir i değişken oluşturuyorum. Buna da 0 değerini veriyorum. Buraya i küçükse 5'ten yazıyorum. Böyle yaptığımız zaman i'miz 5'ten büyük olduğu sürece kod çalışacaktır. Ama yine çalıştıracağımız zaman bu döngü sonsuz olacaktır. Çünkü her bu döngü çalıştığında 0 olduğu için 0 da 5'ten küçük olduğu için bu döngü sonsuza kadar devam edecektir. Bunu önlemek için buraya i artı kullanarak artırma operatörümüzü ekliyoruz ki bu sefer sonsuz kere çalışmasın, sadece 5 kere çalışsın. Tabi bu sefer console.readkey komutu devreye giriyor. Bunu yazalım hemen. Merhaba dünya yazısını 5 kere yazdırdı. Hemen bir sağlamasını yapalım. i'miz 0. i 5'ten küçük mü? Evet. O zaman çalıştır. Önce konsola merhaba dünya yazdırdık. Sonra i'mizi 1 arttırdık. Bu sefer tekrar başa geldik. i 5'ten küçük mü? Evet. i'miz 1. 1 5'ten küçük. O yüzden buradaki kodu tekrar çalıştır. Aynı işlemi 4'e kadar yapıyoruz. i'miz aynı işlemi 5'e gelene kadar yapıyoruz. i'miz 5 olduğu zaman i 5'ten küçük mü? Hayır. Çünkü i 5'e eşit. O yüzden döngüyü sonlandır şeklinde çalışıyor. Yani while döngüsünün genel çalışma prensibi bu şekilde. Biraz da while döngüsünü nasıl kullanabiliriz? Onları deneyelim. Mesela biz buraya merhaba dünya yazdık. Bunun yerine i yazarak da i'mizin i sayısı şu an kaç olduğunu görebiliyoruz. i 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde yazdırdı. Eğer i'mizi 50. sayı şeklinde yazmak istiyorsak bu şekilde bir yazı yapabiliriz. 0, 0. sayı, 1. sayı, 2. sayı, 3. sayı şeklinde ilerliyor. Eğer birden başlamasını istiyorsak ya buraya 1 yapacağız ve buraya eşittir yapacağız ya da i artı 1 şeklinde yazabiliriz. Bu da uygun bir kullanım olur. Döngüler ile ilgili aklıma güzel bir örnek geldi. Örneğimiz 0'dan 10'a kadar ya da 100, 200 fark etmez. 10'a kadarki sayıların toplamını gösteren bir uygulama yapalım. Bunun için önce burayı değiştiriyorum. Buraya da eşittir ibaresini koyalım. Burası 0 olsa da i sayımızın 0 olması o kadar da önemli değil ama biz yine de 1 yapalım. Döngümüz bir kez daha az çalışmış olsun. Şimdi önce bize döngünün dışarısında bir toplam değişkeni lazım. Çünkü döngünün içerisine yazarsak bu sefer değişkenimiz sürekli baştan tanımlanıyor. Yani sıfırlanıyor olacaktır. Buna da dikkat edelim. Biz bunu alıp buraya yazarsak döngü her çalıştığında int toplam eşittir 0 dediğimiz için toplamımız 0 olacaktır sürekli ve sonucumuzu 0 olarak göreceğiz. O yüzden toplamı başa yazıyoruz. Sonra buradaki kısmı silelim. Buraya toplam artı eşittir i şeklinde yazıyorum. Sonra i'mizi 1 arttırıyorum. Sonra while döngüsü bittiği zaman console.writeLine toplam şeklinde yazıyorum. Buraya ek olarak şöyle bir bilgilendirme de yapalım. Tırnak açıp i artı tırnak açıp inci sayıyı
ya kadar ki toplam şeklinde yazayım. Ya da iki nokta üst üste dahi. Yani çalıştırdığımız zaman 11. sayıya kadar ki toplam 55 şeklinde yazdırdı. Biz console.write'lerini while döngüsünün içerisine yazmamamızın sebebi sürekli kullanıcıya toplamı yazdırmamak. Toplama işlemi bittikten sonra tek seferde yazdırmak daha iyi olacaktır. Bu sefer 10 değil, burayı 100 yapalım. Bir de şunu düzelteyim. Burada 101 yazdı. Aslında 101. sayıya kadarki toplam 50.050 şeklinde yazmış. Burada 101 değil de 100 yazması gerekiyordu. Ama yine burada 100. sayıya kadarki toplam yazıyor. Orada herhangi bir farklılık yok. Buradaki sıkıntı i'miz 100'e eşit olduğu zaman bir kez daha işlem yapıyoruz. Bu sefer i'mizi bir kez daha arttırdığımız için i 101 oluyor. O yüzden 101 şeklinde yazdı. Bunu düzeltmek için i'yi -1 şeklinde yazabiliriz. Bu da bir çözümdür tabii ki de. Çalıştıralım. Bu sefer 100. sayıya kadarki toplam 50.050 şeklinde yazdı. Toplama yaptık. Bir de çarpma yapalım. Bunu da yine yeni bir değişken oluşturalım. Int çarpım şeklinde yazdım. Eşittir 0. Noktalı virgül. Buraya çarpım eşittir çarpım i şeklinde yazabilirsiniz ya da çarpım çarpı eşittir i şeklinde yazabilirsiniz. Burada iki farklı kullanım. Nereye geldik? Bir tane daha console.writeLine yazıyorum. Bunun içerisine yine i -1 artı tırnak inci sayıya kadar ki çarpım şeklinde yazalım. Buraya da çarpım değişkenimizi yazalım. 100 biraz fazla büyük olacağından 20 yapalım. Nedense çarpım 0 oldu. Neden oldu? Buradaki çarpım 0 olmanın nedeni burasının 0 olması. Bunu 1 yapmamız gerekiyor ki sonucu göstersin ama nedense eksili bir değer gösterdi. Onu anlamadım. 20 sayısı fazla mı acaba? 5 yapalım. Tamam, 20 sayısı biraz fazla olduğu için çarpmadı galiba. 5 yapınca doğru sonuç gösterdi. 10 yapalım. Onda da herhangi bir sıkıntı yok gibi. 11. Tamam. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. While döngüsü bu şekilde. Bir de do while döngümüz var. Bu da aslında o kadar da. Bir de do while döngümüz var. Do while döngüsüyle while döngüsünün arasında sadece bir fark var. O da while döngüsü önce koşula bakıp sonra çalışırken do while döngüsü de önce çalışıp sonra koşula bakıyor. Yani while döngüsünde önce bu parantezin arasına bakıp eğer bu koşul doğruysa çalışırken do while döngümüz önce çalışıp sonrasında koşula bakıyor. Arasındaki tek fark bu. Do while döngüsünü kullanmak için önce do yazıyoruz. Sonrasında süslü parantez. Süslü parantezin sonuna while ve parantezin içerisine koşulumuzu yazıyoruz. Bu bölümde bu şekilde. Sonraki bölümde for döngüsüne değineceğiz. Sonrasında da for each döngümüz geliyor. Bu bölümün sonuna ek olarak sizlerin de yapabileceği bir örnek bırakacağım. Öyleyse siz örneği yapın. Ben de sonraki bölüme geçiş yapayım.